Mekke o gece tuhaf bir sessizliğe uyanmış gibiydi. Gecenin sonuna yaklaşılırken rüzgar sokak aralarından geçiyor, toz kokusunu şehrin duvarlarına çarpıp Kabe'nin taşlarına taşıyordu. Ne tam bir gürültü vardı, ne de tam bir sükunet. Daha çok, büyük bir şey olmadan önce evlerin, taşların ve kalplerin içten içe titrediği o anlaşılmaz bekleyiş hali. İnsanlar gündelik hayatlarını sürdürüyor görünüyordu. Ama gözlerin arkasında konuşulmamış bir endişe dolaşıyordu. Mekke, dışarıdan bakıldığında küçük ve sade bir şehirdi. Taş evler, dar sokaklar, kumla tozun birbirine karıştığı bir coğrafya. Ama bu sadeliğin içinde yıllardır büyüyen bir gerilim saklıydı. Kabilelerin şerefi, ticaret yollarının cazibesi, Kabe'nin etrafında dönen çıkar dengeleri, putlarla dolu bir inanç düzeni, hepsi birbirine karışmış, şehirde görünmez bir baskı oluşturmuştu. Güçlü olanın haklı sayıldığı, zayıfın sesi kısık çıktığı, kız çocuklarının bile toprağa gömülebildiği karanlık bir dönemdi bu. Yine de Mekke sıradan bir şehir değildi. Çünkü Kabe oradaydı. İbrahim'den, İsmail'den miras kalan o yapı, çölün ortasında sadece taş ve harçtan ibaret bir bina değildi. İnsanların kalbinde, sözle tam ifade edilemeyen bir ağırlığı vardı. Her kabile, Kabe ile bir şekilde bağ kurmaya çalışıyor. En azından, onun hizmetine biz de ortaktız diyebilmenin prestijini istiyordu. Ama kalplerdeki bu bağ, gündelik hayatın zulmünü ve karanlığını düzeltecek kadar güçlü kullanılmıyordu. İnsanlar putlara adak adıyor, Kabe'nin etrafında dönüyor. Kendilerince ibadet ediyor ama gece olup da yataklarına uzandıklarında içlerindeki boşluk duygusu dinmiyordu. İnsan, kalbinin ortasındaki soruyu susturmayı başarabilir ama yok edemez. O sorunun adı bazen yalnızlık, bazen anlam, bazen korku, bazen de daha doğru bir yol olmalı cümlesidir. Mekke'de o yıllarda bu cümle kimsenin dilinde değildi ama birçok kalpte sessizce dolaşıyordu. Arabistan'ın çok daha güneyinde, Yemen'de ise bambaşka bir hikaye yazılıyordu. Ebrehe adında bir vali kendi ihtiraslarıyla baş başa kalmıştı. O, iktidarının hem insanlar hem de tarih tarafından konuşulmasını istiyordu. Güçlüydü, askerleri vardı, imkanları vardı. Büyük bir mabet inşa ettirmiş. İnsanların orayı ziyaret etmesini istemişti. Ama kervan yolları hala Mekke'ye akıyor, Kabe'nin etrafındaki hareket azalmıyordu. İnsanların kalbinde yer tutmuş bir merkeze karşı taş ve süslemeden ibaret bir binayı öne çıkarmak kolay değildi. Ebrehe, neden insanlar benim mabedimi değil de Mekke'yi tercih ediyor sorusunu sorduğunda, bu soruyu samimiyetle anlamaya çalışmadı. O, cevabı merak etmiyordu. Cevabı değiştirmek istiyordu. Böylece içinde büyüttüğü kibir, bir planın ilk taşını koydu. Eğer Kabe ortadan kalkarsa, insanlar mecburen yön değiştirirdi. Sadece ibadet değil, ticaret, prestij, güç dengesi, hepsi yeniden çizilirdi. Ve bu yeni haritanın merkezinde de kendisi olurdu. Ebrehe, tarihin göreceği en ilginç ordulardan birini toplamaya başladı. Askerler, silahlar, komutanlar derken, Arabistan için neredeyse masalsı sayılacak bir unsur da bu ordunun parçası oldu. Filler, çöl insanının gündelik hayatında olmayan, gücü, ağırlığı ve görüntüsüyle başlı başına bir mesaj taşıyan bu hayvanlar, ordunun önüne yerleştirildi. Bu, sadece güçlüyüm demek değildi. Sizin alıştığınız hiçbir dengeyi tanımıyorum demekti. Fillerin ağır adımları Yemen'den yola çıktığında, toprağın altından derin bir titreme gibi kuzeye doğru yayılıyordu. Rüzgar, ordunun tozunu taşıyor. Ama Mekke henüz bu toz bulutunu görmüyordu. Yine de bazı geceler daha ağır geçiyor, bazı sabahlara daha tuhaf bir sıkıntıyla uyanılıyordu. Bazen kalp, haber gelmeden haberi alır. Nihayet, ordunun geldiği haberi Mekke'ye ulaştığında, şehirdeki hava bir anda değişti. Pazarlardaki konuşmalar yarıda kesildi, çarşıdaki hareket yavaşladı, kadınlar fısıltıyla konuşmaya, çocuklar büyüklerinin yüzüne bakarak, "Ne oluyor?" bakışları atmaya başladı. Fillerle donanmış bir ordunun geldiği söylentisi dalga dalga yayıldı. Mekke, savaş görmemiş değildi elbette. Kabileler arasındaki çatışmalar, baskınlar, hesaplaşmalar bu coğrafyanın gerçeğiydi. Ama fil bambaşka bir şeydi. Bu toprakların alışık olmadığı, ağırlığı bile başlı başına tehdit gibi görünen bir varlık. İnsanların gözünde
sadece askeri güç değil, psikolojik yıkımın da sembolü haline gelmişti. İşte tam bu noktada Kureyş'in reisi Abdülmuttalib'in duruşu önemli hale geldi. O, şehrin içinde dalga dalga yayılan paniğin ortasında sakin kalan yüzdü. Hızlı konuşanların, bağıranların "Ne yapacağız?" diye ortalığı karıştıranların aksine o daha az konuşuyor ama daha derin bakıyordu. İnsanlar onun ses tonundaki sükunete tutunmaya çalışıyordu. Çünkü korkunun en zor anlarında birinin sakin kalabildiğini görmek insanların kalbine nefes gibi gelir. Abdülmuttalip, Ebrehe ile görüşmek üzere yola çıktığında aslında sadece iki insan karşı karşıya gelmiyordu. Bir çadırın içinde iki farklı dünya buluşacaktı. Biri gücünü ordusundan alan, diğeri gücünü teslimiyetinden alan bir dünya. Ebrehe'nin çadırına girdiğinde komutanların bakışları, askerlerin duruşu, çadırın ağırlığı, her şey "Biz güçlüyüz" diye bağırıyordu. Fillerin gölgeleri daha çadırın dışından bile hissediliyordu. Ebrehe, karşısına gelen bu adamdan korkmuyordu. Hatta onu hafife alıyordu. Onun gözünde Mekke sadece yol üstü küçük bir şehirdi ve bu şehrin lideri kolayca bastırılabilecek bir engeldi. Abdülmuttalib ise başka bir yerden bakıyordu. Kendi payına düşen sorumluluğu biliyor ama kendi sınırının nerede bittiğini de fark etmiş biriydi. Ebrehe ile konuşurken ne sesini yükseltti ne de gücünü olduğundan fazla göstermeye çalıştı. Ebrehe, Mekke'deki develeri gasp etmişti. Abdülmuttalip görüşmeye geldiğinde önce o develeri talep etti. Bu, Ebrehe'nin zihninde küçük, neredeyse alay edilesi bir talepti. O, Kabe'yi yıkmayı konuşmak isterken, karşısındaki adam develerden bahsediyordu. Alay ile, karışık bir hayretle sordu, "Ben Kabe'yi yıkmaya geliyorum. Sen hala develeri mi düşünüyorsun?" Ve işte o an, tarih boyunca tekrar hatırlanacak söz söylendi. "Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin sahibi odur. O, evini korur." Bu cümle sadece bir cevap değildi. Aslında bütün dengeleri tersine çeviren bir tasdikti. Abdülmuttalip, kendine ait olana sahip çıkıyor. Ama kendine ait olmayan bir yere zorla sahip çıkmaya çalışmıyordu. Kabe'yi, insan eliyle savunulması gereken bir yapı olarak değil, sahibi tarafından korunacak bir emanet olarak görüyordu. Bu, acizliğin değil, hakikati bilmenin getirdiği bir teslimiyetti. Abdülmuttalip Mekke'ye döndüğünde, alınacak en sert askeri tedbir bile bu orduyu durdurmaya yetmeyecekti. Bunu o da biliyordu. Bu yüzden şehir boşaltıldı. İnsanlar Kabe'nin çevresinden uzaklaştı. Tepelerden, yamaçlardan, uzaktan bakarak beklemeye başladı. Aşağıda, taşlardan örülmüş, sade ama kadim bir yapı. Karşısında ise fillerle desteklenmiş, gururla yürüyen bir ordu. Bu tablo, dışarıdan bakan biri için tek taraflı gibi görünüyordu. Filler Kabe'ye doğru ilerlemeye başladı. Toprağın üstü, ordunun altında titriyor. Ayak sesleri uzak dağlarda yankı buluyordu. Komutanların bağırışları, askerlerin birbirine verdiği emirler, demir sesleri, at nefesleri, her şey aynı anda çoğalıyordu. Dağlara sığınmış insanlar, bazı yerlerde gözlerini kapatıyor, bazıları dua ediyor, bazıları da "Buraya kadar mıydı?" diye içinden geçiriyordu. Ve sonra hiç beklenmeyen bir şey oldu. Ordunun önündeki fil, tam Kabe'ye yöneleceği noktada durdu. Ne ileri gitti, ne de yan döndü. Sadece durdu. Komutanlar bağırdı, mahmuzlar vuruldu, bağlar çekildi, hayvan zorlandı. Ama fil, sanki görünmez bir duvara çarpmış gibi yerinden kıpırdamadı. Sonra başka bir yöne çevrilmek istendiğinde hareket ediyor, Kabe'ye doğru döndürüldüğünde ise tekrar duruyordu. Bu, ordunun alışık olmadığı bir durumdu. Güvendikleri, arkalarına saklandıkları güç, tam da en çok ihtiyaç duydukları anda itaat etmiyordu. Tam o sırada gökyüzünde tuhaf bir hareketlilik başladı. Ufukta küçücük noktalar belirdi. Önce kimse ne olduğunu anlayamadı. Ardından bu noktalar büyüdü, çoğaldı, hızlandı. Ebabil kuşlarıydı bunlar. İnsanların gözünde tehdit sayılmayacak kadar küçük ama o günün kaderinde dev bir rol taşıyan kuşlar, her birinin gagasında ve ayaklarında küçücük taşlar vardı. O taşlar insan eliyle atılmış mermiler gibi görünmüyordu ama hedefini şaşmayan birer işaret gibiydi. Gökyüzü görünmez bir emir almış gibi hareket etmeye başladı.
Taşlar ordunun üzerine yağdı. Çölde kendinden emin yürüyen o görkemli yapı bir anda karışıklık, panik ve çaresizliğin içine düştü. Filler geri çekildi. Askerler dağıldı. Komutanların sesi boğuklaştı. Az önce her şeyin hakimi olduğunu sanan ordu kısa bir an içinde darmadağın olmuştu. Toprak kibri taşıyamamış. Gökyüzü ona karşı harekete geçmişti sanki. O gün tarihte çok net bir şey kayda geçti. Kabe sahipsiz değildi. Bu olay dışarıdan bakıldığında bir ordunun yenilgisi gibi anlatılabilir. Ama Mekke halkı için bu sıradan bir askeri bozgun değildi. Bu bizden büyük bir koruma var duygusunun ete kemiğe bürünmüş haliydi. Yıllar boyunca anlatılacak, nesiller boyunca hikaye edilecek, zihinlere fil yılı diye kazınacak bir sahneydi bu. Ve işte tam o yıl, tam da bu olayların gölgesinde insanlığın kaderini değiştirecek bir doğum gerçekleşti. Mekke yavaş yavaş sakinleşirken gökyüzü yeniden berrak halini almıştı. Toz bulutu dağılmış, fırtına dinmiş, sesler normale dönmüştü. Ama bazı evlerin içinde çok daha derin bir sükûn hakimdi. O, evlerden biri, Amine'nin evi. Amine, doğum sancılarıyla kıvranırken evin içinde tarif edilmesi zor bir hava dolaşıyordu. Ne sadece bir bebeğin dünyaya gelişiyle açıklanabilecek bir sevinç, ne de sıradan bir telaş. Bu, sanki gökyüzüyle yeryüzü arasına asılmış ince bir perde gibi hem görünmeyen hem hissedilen bir nur haliydi. Mekke'nin sokakları o gece gündüz gibi aydınlanmadı belki. Ama tarihin hafızasında o geceye bakan her satır bir ışığın doğduğunu söyler. Hazreti Muhammed dünyaya geldiğinde ne ordular yürüdü ne de davullar çaldı. Sessiz, sade, gösterişsiz ama etkisi fil yılının karanlığını bile gölgede bırakacak kadar büyüktü. Bu doğum sadece bir insanın doğumu değildi. Bu, insanlığın kendini yeniden bulmasının ilk adımıydı. Yıllardır kabile savaşlarıyla, putlara tapınmayla, adaletsizlikle, içsel boşlukla yaşayan bir coğrafyanın tam ortasında rahmetle yoğrulmuş bir hayat başlıyordu. Hazreti Muhammed büyürken Mekke'de değişiyordu. İlk bakışta değişen pek bir şey yoktu. Putlar yerlerinde duruyor, kabile çekişmeleri sürüyor, ticaret kervanları gelip gidiyordu. Ama şehrin ruhuna dikkatle bakanlar, başka bir şeyin yavaş yavaş şekillendiğini fark ederdi. Fil yılının getirdiği o sarsıcı tecrübe, insanların zihnine şu duyguyu kazımıştı. Bu şehir, sıradan bir şehir değil. Bu ev, sıradan bir ev değil. Bu topraklar, görünenden daha büyük bir hikayenin parçası. 571 yılı. Böylece iki büyük sahnenin üst üste bindiği bir yıl olarak kaldı hafızalarda. Bir yanda kibirle yürüyen bir ordunun çaresiz çöküşü, diğer yanda sessizce doğan bir rahmetin başlangıcı. Bir tarafta ben yıkarım diyen insan gücü, öbür tarafta hiçbir şey söylemeden hakikatin kendisi. Tarihi anlamak bazen savaşların tarihini ezberlemekten ibaret sanılır. Oysa tarih böyle kesişme anlarında derinleşir. Bir ordunun durduğu, bir filin yürümeyi reddettiği, gökyüzünden taşların yağdığı, küçücük bir evde dünyanın en büyük ışıklarından birinin doğduğu o yıl, insanlığın akışını geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. İşte Kut yolu tam bu noktadan başlıyor. Bu yol sadece olayları kronolojik sıralamak için değil, her olayın arkasındaki ruhu görmek için var. Bir şehrin nasıl hazırlandığını, bir toplumun hangi kırılmaları yaşayarak değiştiğini, bir peygamberin gelişine zemin hazırlayan görünmez ağları fark etmek için var. Fil yılını sadece ordunun bozguna uğradığı yıl diye anlatmak, bu hikayeyi yarım bırakmaktır. O yıl aynı zamanda insanlığın en güzel örneğinin dünyaya geldiği yıl. Karanlıkla aydınlığın, kibirle teslimiyetin, güç gösterisiyle hakikatin aynı sahnede karşılaştığı özel bir zaman dilimi. Ve bu sadece başlangıç. Bu yolculukta Arabistan'ın kabile düzenini, Mekke'nin iç çatısını, insanların zihniyet dünyasını, putların gölgesinde büyüyen adaletsizlikleri, ticaret yollarının değiştirdiği dengeleri tek tek göreceğiz. Çünkü bir peygamberin gelişi, boşluğa konuşulmuş bir söz değildir. Toprağın, zamanın, insanların, acıların ve arayışların kesiştiği yerde gerçekleşen ilahi bir dokunuştur. Fil yılı, bu dokunuşun ilk yankısıydı. Bir ordu durdu, bir nur doğdu.